Herkesin merak ettiği ve hakkında çok fazla bilgi olmayan bir ırk var burada. Nedir bunun ismi? Bulikuta. Hepsi köpekler içinmiş arkadaşlar. Böyle bir hamur yapıyorlar. Akşam 10 kişi oturuyor tabakların başına. Tek tek bunları didiyorlar. Böyle lapa haline getiriyorlar. Karıştırıyorlar ellerinden. Köpeklere veriyorlar. Öyle ilginç bir ortam açıkçası. İşin ilginç tarafı buradaki köpeklerin hepsinin ayrı bir sahibi var. Şu anda burada videoda görmüş olduğunuz kişilerin tamamı bir köpekle ilgileniyor. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Dünyanın farklı yerlerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Az önce introsunda da izlediğiniz gibi şu anda neredeyiz? Pakistan'dayız. Ülkemden yaklaşık 5 saatlik bir uçuş sonrasında Pakistan İslamabad Havalimanı'na indim. Orada sağ olsun değerli dostum şu anda hemen kameranın arkasında olan Muhammed Kaşif beni karşıladı. Onun sayesinde burada nasip olursa birbirinden güzel videolara imza atacağız. Herkesin merak ettiği ve hakkında çok fazla bilgi olmayan bir ırk var burada. Nedir bunun ismi? Bulikuta. Bu ırkla ilgili farklı noktaları gezeceğiz. Farklı kişilerle tanışacağız. Ve Bulikuta köpekleri hakkında sizler için daha fazla bilgi almaya çalışacağım. Şunun da altını çizmek istiyorum. Bulikutalar bu bölgede boğuş için yani birbirleriyle dövüştürülmek için besleniyor. Burada bu bir ulusal bir kültür diyebilirim. Ben boğuş için içerisinde değilim. Olunmasını da tasvip etmiyorum kendi adıma. Ama buranın yöresel kültürü olduğu için de geldiğimde bu bölgeyi gezdiğimde bu köpeklerle ilgili muhakkak dövüş sohbetleri geçecek. Bunun altını çiziyorum. Ekranlara herhangi bir şekilde ailelerin ya da çocukların etkileyebileceği görüntüler koymayacağım. Böyle görüntüler paylaşmam gerekirse de bu kısımlarını blurlu olarak geçeceğim. Kısa bir özet verdikten sonra şu anda ziyaret ettiğimiz ilk noktalardan birisinin sahibinin ismi Faz. Faz'dan tanışacağız. Faz'ın birbirinden güzel Bulikuttaları var. Şu anda hemen arkamda görmüş olduğunuz bina Faz'ın oturduğu, yaşadığı bina. Normalde İngiltere'de yaşıyor kendisi ve kış döneminde belirli dönemlerde Pakistan'a gelerek burada köpeklerinden birlikte vakit geçiriyor. Hadi gelin hep birlikte Faz'a merhaba diyelim. Selamun aleyküm. Wa alaikum salam. Come here, bro. Merhaba. Come, my friend. Welcome to Pakistan. Thank you, my brother. How are you doing? Alhamdulillah, not bad. Now, first, brother, my YouTube channel followers generally Turkish guys. Okay. So I need to talk always my national language. Sometimes I'm using English language, and my English is not very well. No problem. First, I need to explain to my followers. After we talk, okay? No problem. Evet. Değerli dostlar, şu anda Faz'dan birlikteyiz. Faz kendisi dediğim gibi normal şartlarda İngiltere'de yaşıyor. Bugün de üzerime ben bu arada Pakistan'ın ulusal kıyafetlerini giydim. Pakistan için oldukça tehlikeli bir bölge olduğu söyleniyor ama doğru noktalara, doğru kişilerle giderseniz herhangi bir sorun yok. Kendisine merhaba dedim. Kendisinden tanıştık. Aynı zamanda bu videoyu elimden geldiğince çok iyi olmayan İngilizcemden sizler için yönetmeye çalışacağım. Hem Türkçe olarak hem İngilizce olarak videoya devam edeceğim. Bir kısmı İngilizce olarak soracağım. Arkasından size çeviri yapıp tekrar İngilizce olarak videoya devam edeceğim. Kusura bakmayın, bölgenin oldukça güneşli. Ben güneş gözlüklerini size kullanırken saygısızlık olarak algılayın istemiyorum ama gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı mecburen aktif olarak güneş gözlüğü kullanıyorum. Şimdi videoya başlıyoruz. Again, hello brother. Hello. I'm saying to my followers, Yes. sometimes I'm talking in English language, sometimes I'm talking for translate in Turkish language. First, our followers need to know who is the Faz, how old are you, and where you live, how you interested in Bulikuta dogs.
I am 45 and I'm from UK. And I have been into Bulikuta dogs for the last 25-30 years. Oh, very nice. Breeding also. And I would normally have a group of dogs of 13 every year for the dog shows. Very good. So hopefully we've got a show coming in January. And we're just preparing the dogs for the show. Very good. And putting trying to get the best pedigree out of them and make them the best physically we can. Thank you. We make a small break and I'm translate for my followers after we move, okay? No problem. Okay. Arkadaşlar normalde İngiltere'de yaşıyor. 45 yaşında olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 yıldan fazla süreden bu yana Bulikutalarla ilgilendiğini ve işte sezon döneminde buraya gelip köpeklerini şov için hazırladığından bahsetti. Konuşmaların genel özeti bu. Birebir çeviriler olmayabilir. Şimdiden kusura bakmayın ama genel hatlarından anlattıkları bu. Brother, also you have a very nice home. Thank you. You are welcome anytime. Thank you. It's my father's home. We've had it in our family for years. So we just come and maintain it and try to make the best out of it at the moment. As you can see, the village is very quiet. Yes, you are Most right. people are abroad, living abroad. And some come, some normally come. But we be here every year. Very nice. Teşekkür etti. Babasının evi olduğunu söyledi. Gördüğünüz gibi dedi, köyleri çok sakin. Ben dedi burayı çok seviyorum dedi. Genel hatlarından diyalog bu. And this is also very nice car. Oh also, yes. we have this car in Turkey, brother. And Yeah. we have too many person interested this Jeep, you know. Yeah, here is my nephew's car, and it's one of his little prizes. He comes here and enjoys when he's visiting. So he'll be here in January, and so he can use Very all. good. He's got all the toys. So we try to come as much as we can, and try to spend as much time as we can. Yes, you are right. In Pakistan. Yes, brother. Also, I think you are not interested Bulikuta history, but I think you are interested Bulikuta power, their character and fighting, right? And the fighting, yes. Yes. In your country, I think this is a culture, and too many people keep the Bulikutas about that, right? Yes, definitely. It's I need to translate sometimes. Yeah. Sorry, brother. No problem. Dedim ki genel olarak Bulikutaların tarihinden ziyade Bulikutaların karakteri ve gücünden daha çok ilgileniyorsun ve ülkenizde sanırım Bulikuta dövüşü dedim bir kültür. O da kesinlikle dedi doğru. Yes, we can move, brother. Yeah, it's very cultural here. We have been doing it for hundreds of years. More than 100 years. 100 years in Pakistan, and it's like a very cultural event. Every year people come from all over the world. I mean, you will find dog lovers, America, Saudi, Kuwait, Some UK, of Chinese people everywhere, I think. people, loads of Chinese people. I mean, people travel very, very far for this breed. Very good. Very. 100 yıldan fazla bir süreden beri ülkelerinde bunun bir kültür olduğunu ve birçok dünyanın farklı yerinden kişilerin bu konuya meraklı kişilerin ülkelerini ziyaret ettiğini, işte Suriyelilerin, Amerikalıların, aynı zamanda Çinlilerin bu ülkeye geldiğinden bahsetti. Brother, I think you have a very popular and famous dog now in Pakistan. Yes. What's the name? The name is Jogi. Jogi. Yes, he's a champion winner, and he's a very, very big, large dog. Yes. Very large, very strong, Also very powerful. Very powerful dog. Very powerful. It's everyone is looking forward for his performance this year. Yes. As you must have heard yourself in the dog world. Yes. Also, I want to show this dog to my followers if possible. Oh, of course possible. I'll get Thank you. it But I out. think he's a little danger dog, right? He is aggressive. Aggressive. Very aggressive. Dedim ki şu anda Pakistan'ın en meşhur, en popüler köpeklerinden birisinin sahibisin. Bu köpeğin ismi nedir diye sordum ve bana Jogi diye söyledi. Arkadaşlar burada Jogi isminde bir köpek var. Gerçekten saf testosteron yüklü bir köpek. Mükemmel bir yüz hattı, mükemmel bir sırtı ve çok güzel bir gövde yapısı var. İnanılmaz hoşuma gitti bu köpek. Ve dedim ki takipçilerimiz için onu gösterebilir miyiz? Tabii ki dedi gösterebiliriz. Brother, I'm really like the Jogi, you know, Yes. because he's full testosterone. He have a very perfect body, Oh, and yes. he's, you know, you can understand everything on ice, you know, Definitely. because ice never say lie. As you've been around the world yourself, looking Yes, at we are dogs, right. so you can understand a dog for in a minute. Okay, And let's show. let's bring it out. I think you Feyazu? need a worker, huh? Yeah, Fiyaz. And also, Kutakadi. şunu da söylemek istiyorum. Çiftliğinde sanırım şu anda toplamda 15 civarında köpek var. Her köpek için arkadaşlar bir personeli var. Yani trainer diyelim ona, yardımcı diyelim. Yardımcılar sadece bir köpekten ilgileniyor ve
13 köpek için 13 tane personel var. Bir tane de bu 13 personelin başında duran, onların tamamından yetkili olan kişi var. Bir tane de sadece yemekleri hazırlayan kişi var. I'm talking like this. I'm saying all dogs have a trainer. Oh, each One man, trainer. one dog, right? One Am dog I handler, correct? yes, that's one it. handler. Yeah. And also you have a manager, and this manager control everything. Master everything. one, The yes? medicine, the Training, jabs, food, medicine, diet. ilaçlar, yemekler, antrenman hepsinden o sorumlu. Hot, cold, temperature. Sıcaklık, checking, köpeklerin yeri, kontrol. Checking every dog's health, teeth. So if one dog is a problem, you can ask question directly to the trainer, right? Yes. Bir problem yaşandı, bu sefer sadece çalıştırıcısına bu soruyu yöneltebilirim diyor. Yes. Let's we go to no Jogi. problem. Yeah, it's just getting them out. This man power enough to control to Jogi? Yeah. Okay, because Jogi is looking very strong. No, really. Emin misin Odun dedim Jogi'yi kontrol edebilecek güçte bir adam olduğundan dedim. Çünkü Jogi dedim çok güçlü görünüyor. O da dedi evet eminim. Brother, I can take the camera now here. Yeah. Evet arkadaşlar şu anda kameranın arkasına ben geçtim Jogi'yi biraz daha görüntüleyebilmek için. Şöyle bir yaklaşalım, bir kafasını görün ilk önce Jogi'nin. Gerçekten çok güzel bir köpek. Jogi, biraz daha yaklaşırsan bana saldırabilir diye tahmin ediyorum. Klasik siyah renkli bir köpek. Omuz yüksekliği yaklaşık şöyle söyleyeyim size 87 santim, 88 santim civarında var. Oldukça güçlü bir gövdesi var. Şu anda birazcık daha antrenmandan geldiği için vücudu kirli. We can go to this side with dog possible. Gel. Sizlere göstermek istiyorum. Çok ciddi, çok gövdeli, çok kaslı bir köpek gerçekten. Very nice dog. Brother, now how old Jogi? 2.5, nearly 3. 2,5 yaşında 3'e gelmek üzere diyor. Yeah. If we want Jogi show teeth to us, brother, this is possible? Of course. No, Yeah. don't want? Yeah. Why? Yes. If I'm say you, tell me Jogi in one sentence, what you say? One word. Oh, dangerous killer. Killer, one Eğer sentence. sadece bir cümle ya da bir Killer. kelimeyle Killer. anlatmak istersen Jogi'yi ne dersin dedim. Tehlikeli ve ölümcül diye bahsetti Fas. Çok güzel. No doubt. Yes. Very nice. Brother, in your country, you interested the size or only fighting character? I mostly is fighting character and breed, and the size is very important, as some dogs are very big in this country. So you have a big dog which is fightable to any match. He can fight any match. Sometimes you have small dog, and the person opposite will have a big dog. It's not fair then. So Okay. if you have a big dog, he fight anything you bring. So you say if you have a good fighter and if this dog is strong and have a good size, always will be most dangerous dog, All right? most dangerous. Diyor ki önceliğimiz tabii ki de diyor dövüşüp dövüşmemeleri. Ama diyor köpek hem dövüşüyorsa hem de büyükse hem de güçlüyse bu tabii ki de onun için çok büyük bir avantaj haline dönüşebiliyor diyor. O yüzden öncelikleri boyut değil. But I'm saying this is not your first thing is size. No. First thing is fight. First thing is fight. After maybe you think about Yeah. the size and power like this. 100%. The second time maybe coming. Yeah. And what Jogi do this year, brother? What's his future now? This year he is got a fight coming up in January, and hopefully the opposition are looking for a dog to have similar size for this, but they haven't got one yet. One time starting his first match this season. But on the January के तारीख लड़सी January the 19th this year, Okay. In Dedim a- ki bu yılki planlama nedir onunla ilgili? Kendi 2025. boyutunda, kendi kategorisinde bu yıl 2 tane maç yapacağı söylendi. January 20, Ocak 20 civarlarında. Brother, sorry, January is the first month of year, right? Yeah, I am correct? 25, Okay. 25. Okay. Dediğim gibi Ocak 2025'te maçları başlayacakmış. Şu anda antrenman döneminde. Bir yandan da çiftliğe diğer köpeklerin yanına gitmeden son kez birkaç soru yönelteceğim. Sonra çiftlikteki diğer köpekleri göreceğiz. Also I want to learn from your
from your manager. Yeah. What's your daily training for a Bulikuta dog, adult dog, for ready to fight? Okay. He will tell them. I will explain to you in Of English. course. Dedim ki, yetişkin bir Bulikuta'nın günlük hazırlığı nedir maç konusunda, neler yapıyorsunuz diye sordum. Şimdi köpeklerle ilgilenen buranın sorumlusu kişi cevaplayacak. Ürdü dilinde, kendi dillerinde, sonra Faz bize çevirecek İngilizce. Ben de elimden gelince Türkçe size çevirmeye çalışacağım. Yes, now we are listening. How many hours told they were? 3 hours in the morning and 2 hours in the evening walk. Daily. Totally 5 hours walking. 5 2 hours hours. morning, 2 hours. Only through winter. In summer, only short walks. Because the season is coming now and it's cold weather. Because summer it gets like 40 degrees here. It's very hot for the animal to go for any long walks. Günlük 5 saat yürüyüşleri varmış arkadaşlar. 3 saat gündüz, 2 saat de gece. Yaz hariç kış döneminde sadece bu tempoda yürüyorlarmış. Çünkü şu anda sezon geldi diyor. And also only your training is walking, long walks? Yes, only one person handles this alone. And long walking. And this is away from my other dogs. This one he stays alone. Okay. Yeah. Okay. That's very And good. he goes on the bike a couple hours. On the bike for about half an hour. That's in the last few days before, last month before the fighting, we start making it on the bike for a while to build his stamina. Okay. Ayrıca bisiklette kullanıyorlarmış herhalde. ATV gibi bir şeyden bahsediyorlar arkadaşlar. Genel For olarak 8 weeks he'll be behind the bike. yes. Yeah. Brother, if he want to wake up the jockey to hear, he say okay or no? I want to show total weight because heavy or no. Possible? No? No, don't trust him. We can't trust Böyle bir şey him. yapma. Dedim jockey'i biraz havaya kaldırabilir mi? Ağırlığını izleyenlerime göstermek istiyorum. Böyle bir şey yaptığımızda ona güvenmeyebiliriz diyor. Ne yapacağı He's belli quite olmaz. moody. Okay, so he's the king I think. He's the king. But you are looking like boss, but I think the jockey is the boss. No, Huh? Jogi is the boss of the, Patron ben of the değilim. house. Jockey diyor. Yeah. Okay, let's we go to farm brother together, okay? Okay, no And problem. now our followers watch the jockey's powerful screens, movies now Yeah. they watch. Okay, let's we go. Arkadaşlar sizi jockey'nin güzel görüntülerinden baş başa bırakıyorum. Ben videoya başlamadan önce jockey ile ilgili güzel detaylar çekmiştim. Şimdi çiftliğe doğru gidiyoruz. Haydi. Hey jockey, come on, shirata. Evet değerli dostlar, evimin hemen arkasında böyle bir alan var. Şimdi genelde şunu gördüm, Pakistan'da böyle büyük bir köpek çiftliği tarzında bir uygulama yok. Herkes o sezonda dövüştüreceği kadar köpeği bünyesinde tutuyor. Köpekler kariyerine devam ettiği sürece onların elindeler. Genelde istedikleri performansı sağlamayan köpekleri herhangi bir bedel almadan ilgililere ve meraklılara hediye ediyorlar. Ama üreticiler ve şeyler farklı herhalde. Çünkü çok dişi köpek göremiyorum etrafta. Şurada güzel yaşlı bir erkek vardı. Onu göstereceğim sizlere. Allah Allah, he's gone for a walk. Far. Ha, Pablo Go Walk. Yeah. Okay, no problem. The other one is there. Burada 7 yaşında beyaz bir köpek vardı ama yürüyüşe gitmiş. Onu gösterecektim size. Neyse ben buraya size görüntülerini ekleyeyim arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitmişti. Karakteristik bir yüzü vardı. Pablo have a characteristic bully type face. Bully face. Am I correct? Yes, it's a big dog. Sometimes some Bulikuta faces are looking different, brother. Because they have been crushed with like pits in the previous Maybe about their genetic history, right? genetic. We can say Pablo have a true and correct Bulikuta face. Bulikuta face. Dedim ki Pablo'nun yüzü doğru ve örnek bir Bulikuta köpeği The meat under surat the neck. ifadesini dedim yansıtıyor mu? Surat tipini yansıtıyor mu? Kesinlikle evet dedi. Bakın gördüğünüz gibi şu anda köpeklerin büyük bir kısmı yürüyüşe gitmişler. Ama ben size mümkün olduğunca videonun detaylarında sabah erken saatte aldığım detaylarla paylaşacağım. I think this case for night and good fresh weathers, right? Yes. For summer and morning, they will be feel very in the hot. cage. Wash them and put them to dry
Aha. Every day they have a bath, they have a wash. Her After gün come from the work, yıkanıyorlarmış. Her gün kurumalar and içinde then buraya we alınıyormuş. take them out and put them under the sun to soak the sun. Okay, very good. Güneşlendikten sonra arkadaşlar geçiyorlarmış buraya. Brother, we can start here. Evet, burada kulakları biraz da biçimsiz kesilmiş bir Bulikuta var. Sanırım bunun yaşı bir 5-6 var. Sanırım biraz agresif. Batera, ish. Arkada sahibi var. Bana yavaş yavaş hamle yapıyor. Batera. For example, this dog head type is different. He's different. He is more crossed with the. This one, I used to have his father, and I have his grandfather. It's from I have my own breed from my house. Büyük babası da büyük dedesi de onlardaymış. I have Uzun his son, süreden beri onda also have his üreyen son. bir köpekmiş. But why Jogi and this dog face type is looking different? 'Cause, About to parents? Parents are different. The crossing is different. Jogi's mother was black and white, and she had a pit face. Aha. His mother was more of a bulldog. Okay. So that's why you can see the extra meat on his neck. Evet. Bu Yeah. konularla He ilgili was, yeah. So he's like a pit in his blood, but maybe quarter pit. okey. Arkadaşlar dedim ki neden Jogi'nin ve onun yüzü de birbirinden farklı görünüyor? Atalarından mı alakalı dedim. Evet dedi, atalarından alakalı. Şimdi farklı tipleri olduğu söyleniyor bu Bulikuta'nın ama ben buradaki adamlarla konuştuğumda onlar sadece safkan anlamına gelen asil yani asel dedikleri köpekler haricindekileri genel olarak değerlendiriyorlar. Çünkü burada herkesin amacı öncelikle o köpekleri boğuşturmak. Tiplerinden çok ilgili değiller. Boğuştan ilgililer aynı bizim hani kurtçu köpek mantığındaki gibi. Köpek kurdu kovalasın. Nasıl olduğunun, nasıl göründüğünün bir önemi yok kafasındalar. Geçmişlerinin içerisine giren köpekleri de bu konuda uzman bir kişiden bir sonraki videoda sizlere anlatacağım. Yani buradaki videomuzun amacı size Bulikutaları göstermek. Bulikutaların tarihçesi, ırkın nasıl olduğu, nasıl ortaya çıktığına ilgili bir başka videomuzda detaylıca sizlere bahsedeceğim. Yes, we can move. He's also 5 match winner. Ayrıca 5 maç kazanmış olan bir köpekmiş. Totally 5 match winner diyor. Bunun da omuz yüksekliği yaklaşık 84 santimetre civarında. Shall I get him out for you? No, that's okay because we already have videos, you know. Yeah, yeah. We have another dog in here or no? Murió. We have. He's gone out, the white one before. Okay. And this one. Evet. Okay. I am okay. Buradaki beyaz olan arkadaşlar az önce yürüyüşe giden köpek. Burada da yine kahverengi beyaz bir tane var. Bu da sakince yatıyor. Bence bu da agresif. Bu arada bu Bulikutaların %60'ı yani ben şu ana kadar herhalde 40-50 civarı Bulikuta gördüm. %60 civarı insanlara karşı sert. Bunu söyleyebilirim. Yani kafeste daha sertler. Dışarıda o kadar sert değiller. Bireysel izlenimleri deneyimlerim. Ama bu köpekler alan korumada rahatlıkla bulunabilecek köpekler ve çok güçlüler. Okay. Brother. Yes. This one is 3 match winner. 3 maç kazanan bir köpek. He's from a famous bloodline. It's called from Lahori bloodline. Lahori çok meşhur bir kanattı diyor. Ve Lahori ile ilgili şunu söylüyorlar. Herkes Lahori'nin bizde oğlu var, torunu var diye anlatıyor ama diyorlar bunun tamamı yalan. Lahori'nin sadece 2 oğlu varmış. I'm saying Lahori have only 2 sons. Yeah, from father, Beetle father side bloodline. Beetle. Okay. The dog name is Beetle. So direct grandson of Lahori. Direct, yes. Bu direkt torunuymuş arkadaşlar o meşhur köpeğin. Onu da internetten bulursam do you give me Lahori picture? I can add the video. This is possible. I don't have Lahori picture on me. We will maybe find on internet. Possible? I'll tell you the name of the dog. You probably find that picture. Okay, buraya da o meşhur dedeyi ekleyelim. Bakın, her köpek için bir tane çalışan var. Hepsi düzenli olarak günlük böyle yürüyüşlere gidiyorlar arkadaşlar. Sabah 3 saat, akşamüstü 2 saat. Okay. Oh, this is a young boy, another black one. This is genç bir tane Rocky. erkek. Rocky. Oh, he's looking very nice also. Rocky. Yes. Brother, what's that color? Color is for what? It's like for people who in this country that keep you from bad eye. Ha, kötü You kem know, göz. you know. Nazar. Nazar. Nazardan korusun diyor. That's why they keep that for.
very nice male, brother. I really like him. Yeah, I grew him from pup. I had him as a pup. Yes. How old is he now, brother? He's just under 2. Just 2 under yaşının 2. altında. Yeah. Yes, he's also looking very nice. And I'm sure how they are feed the dogs. Köpekleri nasıl beslediklerini göstermek istiyorum size This is the arkadaşlar. kitchen for them. Yes. Dün akşam ben geldiğimde karanlıkta biraz burada görüntü almıştım. Şöyle göstereyim size, bakın. Etli, patatesli böyle bir şeyler yapıyorlar. Sensi orada çalışıyor. Ondan sonra hamur yapıyorlar. Onu da göstereyim ben. Bakın. Bavali kamera guy. Burası sadece köpekler için yapılmış olan bir alan. Çok ilginç yaşamlar var Pakistan'da. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu. This is our chef. Şef. Yes. Head chef. Şefin He maşallahı var. prepares all the food for the animals. This is all for dogs, right? For the Bunların animals, hepsi yes. köpekler içinmiş arkadaşlar. Yeah. Böyle bir hamur yapıyorlar. Akşam 10 kişi oturuyor tabakların başına. Tek tek bunları didiyorlar. Böyle lapa haline getiriyorlar. Karıştırıyorlar ellerinden. Köpeklere veriyorlar. Öyle ilginç bir ortam açıkçası. Evet değerli dostlar. Köpeklerin tam yürüyüş saatine denk geldik şu anda. Köpeklerin hepsi yürüyüşte. Ben sabahtan detaylarını almıştım. Bir de şu anda sizin ekranda izlediğiniz 94-95 santimlik gerçekten ciddi büyük bir tane siyah bulikuta vardı burada. Onu da görüntüledim ama benim için favori köpek kendi evinin bahçesinde bakmış olduğu köpek. Çünkü köpeğin gerçekten omuz yapısı, fiziği, bedeni, duruşu, gücü, kuvveti harika. Hatta ben onun burada detaylarını çekerken acayip testosteron yüklü olduğu bir anında kaydetmiştim ama gerçekten 90 santimin üzerinde de bulikutalar olabileceğini görmüş olduk. Bu arada onların yine ulusal oturma sandalyelerinden birisi bu. Say hello. Aleykümselam. Fine. Şöyle örgüden yapıyorlar. Acayip rahat bir şey. Geldiğimden beri bunların üstünde yatıyorum. Benim için Pakistan deneyimi mükemmel bir deneyim oldu. Bunların tamamı el yapımı ama çok rahat. Yani benim en yakın arkadaşım, burada olmamı sağlayan, bu işleri organize eden adam. I'm talking about you. I'm saying now how I'm being Pakistan, who organized everything for me and who make this. Muhammad Kashif, he's my very close friend. I'm saying appreciate, for you organize everything clearly, brother. We are so happy. First of all, we are so happy. To have you here. First of all, we are so happy to have Mr. Birol here in Pakistan, and I believe he's also very comfortable with us, as he's saying that Pakistan is now my second country. So this is very nice, and we are sharing our love, our passion for dogs, our hobby. So it's very nice to have Mr. Birol, and inshallah, this is not the last time he's here. This is first time he's here. Yes, benim hakkımda iyi şeyler söyledi arkadaşlar, sağ olsun. İlk kez Pakistan'da olduğumu söyledi. Burada rahat ettiğinden ve huzurlu olduğundan eminiz diye söyledi. Genel olarak özeti bu. Brother, I want to ask you a question. We can give a answer on this video. Maybe for all other videos we can go deep for this. Okay, Exactly. but for this video I want to ask. Too many people have different things about the Bulikutta. Everybody tell some things. They are stories or they are show the truth. I want to ask you. What's the Bulikutta types and how we call them? They say Asal, some of the other ones, Can you make a little talking about that? I think ki Bulikutta ile ilgili herkesin bir fikri var, herkesin bir düşüncesi var, herkesin bununla ilgili bir anlattığı bir hikaye var. Bu hikayeler doğru mu değil mi? Sana göre dedim bu Bulikutta'nın tipleri nedir? Bize kısaca anlatabilir misin? Başka videolarda buna daha derinlemesine değineceğiz dedim. Now we are listening to you, brother. Yeah. First of all, brother, actually, this is a question many people are confused in this. People are thinking that there are different types like Nagi type, Tula type, Ancient type, Asil type, but you can categorize it in just two types. Nagi is like this dog with sharp face, lean body. This you can call it Nagi. I'm translate. Birçok tipte bu köpeklerin çağrının birçok isim olduğunu düşünüyorlar. Gerçeği iki tipin yansıttığını söyledi. Bunlardan birisi Nagi, ikincisi Asal, right? Am I correct? Generally too many people say different types, but totally you have two types you think. One is Nagi, one is Asal, right? Yes, yes, you can call And it. Nagi have a little small head on body. Yes. Okay, really are Yeah. listening. Some people like it's one ancient. People call it ancient or Tula. Tula were like drooping lips, drooping eyes, same like you have Masif Malakli. görünümlülerini şu anda çağırıyorlarmış arkadaşlar. Yes. Evet.
So, in Pakistan, many people have mixed them with Goltair, with Guldong to enhance their fighting abilities. So now you can categorize them in Nagi and modern type. So this is good example, I believe, not to be confused, because Thula is now very rare. You will not, Thula is true old type, which was with Mastiff type. But now people have mixed it so much in Pakistan with Goltair, with Guldong. Kineğe zar. Ne zar? Hayır. Dövüş kombinasyonlarını yakalamak adına çaprazlanabildiğini, karıştırılabildiğini söylüyor. Ama doğruyu konuşacak olursak yeni tipte Asel ve Nagi olarak iki tip olduğundan bahsediyor. Diğer bu bahsedilen Tula'nın da dudaklı, daha masif görünümlü, daha yuvarlak hatlı, daha böyle stoklu köpekler olduğundan bahsediyor. Okay, for all this information, many thanks brother. We make a great video together. Hope we make new videos together with you, and also we can talk about the Bulikuta dogs. And I want to say first, thank you for everything. You are brother. welcome. Thank you very much. It's a pleasure you being here as a guest, and you are always welcome. My doors house village is always open for you. Evet. Anytime. I hope you will be back for January when we will have these matches. And we expect you to be here with us. Thank you. And Only you I stay want with to us. show your culture in this country, because I think YouTube don't accept to upload too much. Nah. Maybe we can add very short types with blur, you know. maybe. Obviously, a lot of people have a different perception of Pakistan. But Pakistan, we want to welcome people from abroad so they can see the real Pakistan Yes, and not follow you the are views right. of the West, how they portray Pakistan. I mean, if you are here, look, Yes. you're very safe, Yes, I'm saying. very everything. And You are we want right, to send brother, same because message out to the people world. watch videos on YouTube and they have many bad things about Pakistan, you know. yes, but yes. I'm come there, and if you have true friends and you are in correct locations, you can feel like your own country, you know. For me, this. As Dedi ki, zaten Our Ocak ayında- culture is very hospitable, and we always welcome Yes, people. also we are Muslims, brother. Yes, as we Alhamdulillah. are Muslim country, and we expect a lot more people to visit and course. show a beautiful land, as you İnşallah can see. birçok senin gibi misafirin ziyaret etmesini ve burayı, alanımızı görmesini istiyoruz. Pakistan'ın düşünüldüğü gibi bir yer olmadığını söylüyoruz. İnternette anlatıldığı gibi bir yer değil. Burada çok güzel noktalar, çok güzel yerler de var. Lütfen kendileri de gelip bunu görsünler dedi. Genel olarak düşünceler böyle. Again, many And thanks for we this also video. expect you back by January. I will be you. looking forward for you to be back in the matches. Okay, I will be still here, okay. so For sure, I I will be will be there waiting also. for you to come. Evet, Ocak'ta muhakkak tekrar burada olmanı istiyoruz, bekliyoruz dedi seni dedi, show için dedi. Ben de muhakkak burada dedim, olacağımı söylüyorum. Değerli dostlar, bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu video benim kanalıma çektiğim Pakistan'daki ilk Bulikuta videosuydu. Çok daha farklı noktaları sizler için gezmeye devam edeceğiz. Nasip olursa devasal boyutta keçiler var burada, onları göstereceğiz. Aynı zamanda boğa yarışları var. Sokakta gördüklerimi, Pakistan'la ilgili deneyimlerimi sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kaşif, thank you for everything. Thank you. Say bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Allah'a emanet olun. Allah hafiz. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye.